Hanımlar beyler, Tayland'da şahane bir manzara görmeye hazır mısınız? Videoyu sonuna kadar izleyin. Size bunların hepsinin kıyaslamasını yapıp neleri öneririm, neleri önermem, hangisine ne için gidilir bir mukayese edelim. Burası bir yağmur ormanı. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yine bakın videoda çok önemli bir uyarıda bulunayım. Bakar mısın bu sıcakta şu benzini dışarıda satıyorlar ya. Bunu hiç anlamış değilim. Sizlere keyifli seyirler, bana da muhteşem bir Koçank Adası gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Tayland'daki daha önce hiç gelmediğim harika yerlerinden bir tanesi olan Koh Chang Adası bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben gayet mutlu bir şekilde şu anda Burçin'le beraber Tayland'ın çok güzel adalarını geziyorum. Ve bugün sizlere ekranlarınızın başında çok güzel yeşillikler, ıssız koylar ve Tayland'ın gerçekten el değmemiş keyifli yerlerini göstereceğim. Hem size gezi rehberi çıkartacağım, hem aynı zamanda bildiklerimi anlatacağım, hem de beraber akşama kadar güzel bir gün geçireceğiz. O kadar sıcak ki burada hava. Yani son yıllarda böyle öğlen saatlerinde video çekesimin gelmediği nadir yerlerden birisi. Çünkü gerçekten bunaltıcı ve kavurucu sıcaklar var. O yüzden bugün birçok kez böyle sürçülisan edersem hakkınızı helal edin. Baştan söylemek istedim. Çok keyifli yerler ama sıcak insanı bunaltıyor. Bu girişten de bir uyarıda bulunayım dedim. O yüzden hanımlar beyler, sizlere keyifli seyirler, bana da muhteşem bir Koçank Adası gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Tayland'da bu zamana kadar gitmediğim yerleri size anlatırken demiştim ki Kamboçya sınırına yakın yerler var. Sizi oralara götüreceğim. Orada hiç kimse yokmuş. O yüzden gidip bakalım neler varmış diyerekten anlatacağımı belirtmiştim. Önceki bölümde Koh Kut adında çok ünlü bir adayı görmüştük. Onun yanında bir de Koh Mak diye bir yer var. Bir de biz şu an onun en büyüğü olan ki ülkenin en büyük 4. adası burası, Koh Chang'dayız. Burası yağmur ormanlarıyla ünlenmiş şahane bir ada. Adanın orta kısımlarında neredeyse hiçbir şey yok ve tamamen kıyı taraflarına yerleşmeye çalışmış insanlar. Biz buraya diğer adalardan feribotla bir saatte geldik. Çok kolaymış, hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama buradaki feribot mantığı adalar arasında sürat motoru oluyor. Aklınızda bulunsun ve yaklaşık 700 ila 1000 baht veriyorsunuz. Sizi böyle hızlı sürat motorlarıyla adalar arasında ulaşımınızı sağlayacak şekilde operasyonu yapıyorlar. Ve şu anda bulunduğumuz oteli gezdireceğim size. Ya dedim, ne oteller var. Çünkü önceki bölümde gittiğimiz Koh Kut'ta oteller olmadığı için saçma sapan yerlere, yoğun sezon şu an, bir de her yerde Fransızlar var, 100 ila 300 dolara falan anca idare eden yerlerde 500 dolara da iyi yerlerde kalabiliyorduk. Dedik orada kalacağımıza Koh Chang'a gidelim. Burada böyle Silvia adında, ki ben bunların hepsini açıklamaya bırakırım. Bütün önerilerimi oradan görürsünüz. 5 yıldızlı bir otelde kalıyoruz. Yani bu düşük dönemde 100 dolara falan kalabiliyorsunuz. Yüksek dönemde de 150 dolara falan kalabileceğiniz harika bir otel göstereceğim. Çok beğendim çünkü. Burada böyle şu an tepenin üstündeyiz. Aşağıya kadar bir füniküler sistemi yapmışlar. Bir yandan tabiatı görüyorsunuz, bir yandan deniz manzarası. O yüzden çok beğendim. Hani ben daha önceden Phuket'inden, Bangkok'undan, Pattaya'sından, Koh Samui'sinden, Koh Phangan'ına kadar size anlatmıştım. Buralara ben de ilk defa geliyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Size bunların hepsinin kıyaslamasını yapıp neleri öneririm, neleri önermem, hangisine ne için gidilir bir mukayese edelim. Sonuçta bizim işimiz dünyayı gezip size de rehberler çıkartmak. Şu an otelin en üst kısmındayız ama önce en alta indireceğim sizi, sonra yukarıya çıkartacağım. Hadi gelin. Bak, bu kadar büyük bir tesisteyiz dostlar. Burası plaj kısmı. Şurada ana binalardan bir tanesi var ve şuradaki cable car, yani füniküler sistemi kurmuşlar. Biz bu otelin şu kısmındayız ve birazdan fünikülerle aşağıya doğru ineceğiz. Ama yine söylüyorum, bayıldım. Siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi füniküleri çağırdık, bekliyoruz. Haydi bakalım, gidiyoruz. Kaptanınız konuşuyor. Kemerleri bağlayın. Burçin, ama nasıl burası? Beğendin mi? Gel bakalım. Ne diyorsun? Devasa bir yer. Bu kadar yeşil bir yer. Koh Kut'ta da görmüştük ama burası çok daha büyük. Koh Kut yanında küçücük kaldı. O yüzden Düşüyoruz. çok güzel. Tek kelimeyle söyleyebileceğim, yine doğanın içerisinde müthiş bir yerde kalıyoruz. O yüzden mutlaka izleyin. Geliyor. Not alın. Geliyor. Bir kadın olarak da Burçin de yorum yapsın. En azından hani beni de izleyen bir dünya hanımefendi vardır.
Böyle videonun başında haberiniz olsun diye söylemek istedik. Böyle bir yerden aşağı inerken bakın burada yukarıda çok büyük bir havuz kısmı var. Ama asıl aşağıda bir tane büyük havuzların olduğu yer var. Yani ben tesislerin konumunu, manzarasını çok beğendim. Şimdi en aşağıya doğru iniyoruz. Böyle ormanların içerisinden. Hatta burası Tayland'daki birçok adalar içerisinde en yeşil yerlerden birisi olarak biliniyormuş. Ve otelin içi aslında bildiğiniz ormanda arkadaşlar. Bakın yolları görüyorsunuz şurada, arabaların geçebileceği, bagilerin. Harika bir yerdeyiz. Jesus, I lost what I needed. My God, hate this feeling. Your heart misses something you. Burası restoran kısmı. En aşağıya indiğinizde direkt restoranın iç kısmına kadar gelebiliyorsunuz. İşte genelde yemekler 10-15 dolardan başlıyor. Böyle okyanusu sıfır bir yerdesiniz. Ama size bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu coğrafyada özellikle dolunay dönemlerinde çok fazla sularda çekilme oluyor. Bak görüyor musunuz? Şu an var ya kaç saat içerisinde burada su olmayacak. Resmen böyle karada yürüyeceğiz. Bak sadece 5 dakikada böyle güzel yerlere gelebiliyorsun ve tamamen kum burası. Lakin hani çok su altı güzelliği beklememek gerekiyor. O yüzden resiflerin olduğu kısımlar genelde hep ne diyorum? Ada turlarına giderseniz aslı resifleri görebiliyorsunuz. Böyle yerlerde çok fazla olmuyor ama muhteşem böyle ağaçların olduğu bir yerde güne başlamak, denize girip böyle bir serinlemek de çok güzel. Biz 3 gündür buradaydık. Bayağı bir dinlendik, yorulmuştuk. Videoları yetiştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan yeni gezi ülke planları var. Başka yerlere de gideceğiz hep birlikte inşallah. O yüzden biraz bizim de tatil yaptığımız yer oldu. O yüzden hani daha bir şey göstermeden biraz her şeyi anlatıyorum. Çünkü 3 gündür burada olduğumuz için az çok tecrübe ettik. Bayağı tatil yapmak için, keyif almak için güzel bir yer anlayacağınız buralar. Bir de hani fiyatları 100 dolar dedim ya, 5 yıldızlı bir otelde 100 dolar. Düşünün hani böyle guest house gibi yerlerde kalsanız 30-40 dolara bile buralarda yer var. Çünkü bu ada diğerlerinden büyük olduğu için çok tesis yapmışlar ve fiyatlar düşük oluyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Böyle güzel bir yerde kalırken sizlere de göstermek istedim. Burası da bizim havuz kısmımız. Böyle bir sonsuzluk havuzu yapmışlar. Şurada jacuzzi'miz var. Gayet keyif alarak burada tatil yapabiliyorsunuz ve peyzajları çok güzel. Yani yemyeşil bir ormanın içerisindesiniz. Bunu da çok iyi korumuşlar. Hatta ben size önceki bölümde ne demiştim? Buralar eski Bali gibi hissettirdi bana. Daha böyle bozulmamış, dokunulmamış. O Bali'nin saçma artık kalabalıklığı ve fiyatların bile artışı yok. Gayet keyif alıyoruz şu ana kadar buradan. Havuzumuz da fıstık gibiydi. Şurada kokonat suyu içmiştik. Dün çok iyiydi. Gelmişken hadi gelin bir kokonat suyu içelim. Böyle bir buz gibi kokonat suyu söyledim arkadaşlar. Yani bunun içindekini bak meyvesini yiyebiliyorsun şu beyaz kısmını. Su kısmını da içiyorsun. Yine bir öneride bulunayım. Kesinlikle eğer ilk defa içecekseniz soğuk için. Bunu ılık da satıyorlar bazen ama hatta bazı yerlerde buzlu da içebiliyorsunuz. Bu şekilde ilk başta kokonattan nefret etmezsiniz. Yavaş yavaş alışırsınız. Muhteşem. Buralara geldiğinizde her sıcak anda bulabildiğiniz her yerde böyle buz gibi kokonat suyu için. Otelden şimdi yavaştan çıkarız. Biraz daha ben sizi dolaştıracağım. Sonra gideceğiz motor kiralayacağız. Adayı gezeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi o kadar büyük ki otelin içerisi. Böyle bagilerle de gidebiliyorsunuz. Yukarıya bu sefer hani az önce finikülerle indik. Şimdi buggy ile çıkıp size manzarayı göstermek istiyorum. Çok güzel bir kafe var yukarıda. Şimdi bizim kardeşimiz buggy ile ta en yukarıya çıkaracak. Hadi gelin. Burası resepsiyon kısmıydı otelin. Bu arada hani oteli tanıtıyorum ya, otel bize sponsor da olmadı, para da vermedi. Tamamen sizlerin görmeniz, geldiğinizde Tayland'da bakın ne güzel oteller varmış ya diye planlar yapmanız için gösteriyorum. Gayet tertemiz, pırıl pırıl bir yer olduğu için gönül rahatlığıyla önereceğim. Zaten bu oteli de adaların hangi bölgesinde kalmanız gerektiğini de merkezi noktalarını da ben farklı segmentlerde açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız ama şuraya bakın ya. Yemyeşil. İşte bunu diyordum. Biz aslında bakın şu anda ormanın içindeyiz. Burası bir yağmur ormanı. Ve çıktığımız yolun dikliğine bakın. Burası en dik kısmı mesela. En üst kısma da ulaştığımız noktası. Geldik. Çok güzel yer. Kesinlikle benim herhalde bu gezide kaldığımız en iyi yerlerden biri olabilir değil mi? Burası otel olarak bence en iyisi. En iyisi değil mi? Ben de aynısını düşünüyorum. Geldik. Kapun kap. Kapun kap Tayce'de teşekkürler demek. Ama Tay dilinde
eril ve dişil olarak şeyler değişebiliyor, söylemler. Mesela kapun kap erkeğe denirken kapun ka kadına deniyor. O yüzden bu özellikle K kelimesini o kadar çok duyarsınız ki ne bulurlarsa sonunda K ekliyorlar. Hatta bazen sipariş veriyorsun, hani anladım, tamam, teşekkür ederim manasına gelen K'yı bile söylüyorlar. Geldik şimdi en üst noktasındayız. Burası adanın tek yolu. Başka da yol yok. Merkez kısımları zaten tamamen orman ve buranın aslında ismi Fil Adası demek. Filler yaşadığı için, file benzediği için de söylentiler var ama ondan değilmiş o. Chang birası da çok meşhurdur Tayland'da ve fil demektir. Bu ada da ismini oradan alıyor. Ve biz de birazdan böyle motorlarla gezmeye başlarız. Daha motor bile kiralamadık. 2 gündür burada dinleniyoruz çünkü. Otelin şimdi kaç metre tepesine çıktığınızda Sylvian adında bir kafesi de var. Yağmur ormanları spası da var içeride. Ama ona gidip çekmeyeceğiz çünkü çok pahalı. Yani gereksiz şişirmişler fiyatları. 20 dolara yaptırdığım masajı 120 dolara falan yapıyorlar. Biz birazcık daha dünya turunda olduğumuz için bütçeden de kısarak güzel bir masaj yeri buluruz gün içerisinde. Ama bu kafeyi ve manzarayı kesinlikle size göstermem lazım. Hadi gelin. Bak burası kaç gündür gelip çalıştığımız yer. İçerisi mesela klimalıydı. Gel bak bir gösterelim. Videonun başında bir şey söylemiştim ya. Kusura bakmayın, hani ter, sürekli susuzluktan dolayı konuşamama, hakkınızı helal edin diye. Yüzümden de böyle klimalı bir yere geçince anlamışsınızdır mutluluğu. O yüzden siz şimdi ekranlarınızın başında böyle rahat rahat elinizle kumandayla izlerken bu kardeşlerinizi dünya turunda desteklemek istiyorsanız para istemiyoruz. Bu videoyu bir beğenip bir de yorum yazarsanız kanala zaten abonesinizdir diye düşünüyorum. Bize en büyük desteği yapmış olursunuz. Bu şekilde YouTube çünkü videoları önünüze düşürüyor, haberdar oluyorsunuz. Burası serin kısmı, eyvallah, ama manzara kısmı çok daha iyi. Hadi gelin. Hazır mısın? Bakalım. Hanımlar beyler, Tayland'da şahane bir manzara görmeye hazır mısınız? Böyle bir yerde oturuyorsun, kahveni içiyorsun ve şöyle bir yerde tatilini yapıp otelinde konaklıyorsun. İşte kaldığımız yer böyle bir yerdi. Karşıda küçük 3-4 tane ada var. İsterseniz kanoyla falan geçebiliyorsunuz. Çok fazla tekne görmüyorsunuz, fark etmişsinizdir. Turlar diğer tarafa yapılıyormuş çünkü. Bizim plaj kısmımız şurasıydı. Ben size az önce şuradan en aşağıya kadar indirmiştim. Aslında bütün şu alan bulunduğumuz otel. Yorumu siz yapın. Yani Mart'ta, Nisan'da falan bile 100 dolar bile değil hatta. Burada konaklayabiliyorsunuz. Ben elçiyim. Bana zeval olmaz, göstermek diye yükümlüyüm ama gerçekten buraya bayıldım. İşte otel bu kadar güzeldi. Gerçekten sizlerle gönül rahatlığıyla paylaştım. Bu kadar güzel bir yerde kalınca da vloga dahil etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Biz burada her gün kahvemizi içtik. Kahvaltı da dahildi mesela. O dediğiniz paranın içerisine. O yüzden keyif alarak güzel yerlerden birisi olduğu için sizlerle paylaştım. Şimdi merkeze gideceğiz. Biz adanın batısındayız. Güneş çok güzel batıyor buradan aynı zamanda ve birçok plajlar da bu tarafta bulunuyor. Ama dediğim gibi motorumuz yok. Merkeze gidip şimdi bir şekilde motor kiralayıp adayı keşfedeceğiz. Ama pek gelip geçen yok. Bakalım hallederiz bir şekilde. İşte adadaki taksilerimiz. Ya full mü? Ulan dolu. Vay be. 10 dakikadır taksi gelmiyor. Almadı bizi. Sıradakini bekleyeceğiz artık. Taksi geldi. Hello. İşte burada ulaşım bu araçlarla sağlanıyor. Sizi arabanın kasasına atıyorlar. Böyle manzara izleye izleye gidiyorsunuz. Şimdi motorumuzu almaya gidiyoruz. İşte o tek cadde burası arkadaşlar. Başka da resmen yol yok. Bütün sağlı sollu dükkanlar, rent-a-car'lar, motorcular, barlar, kafeler, bütün hepsini merkezde de bu şekilde görebiliyoruz. Biz de şuradan bir motor kiralamaya geldik. Bakar mısın bu sıcakta şu benzini dışarıda satıyorlar ya. Bunu hiç anlamış değilim. Buranın motorlarını geçen gezerken dikkatimizi çekmişti. Bayağı yeni gibiydi. Buradan bir motor kiralayacağız. Ay, şu motorlar genelde 200 baht, büyükler de 300 bahttı. Burada mesela fiyatlar diğer turistik yerlere göre, yani çok ünlü adalar var ya, en azından bir %50 falan daha uygun olabiliyor. Hadi bakalım motorumuzu kiralayalım. Buralarda bizim ehliyetler geçmiyor ama dedim ki hani bir sorun olur mu? Olmaz dedi. Sen dedi 100 dolar artı 1000 baht, 4000 baht bana dedi depozito ver. Motora ne olur ne olmaz dedi. Dedim başka da bir şey istemiyoruz dedi. Kervan yolda dizilir, iyi tatiller dedi. Ama dedi motoruma dikkat et dedi. Yani o kadar rahatlar ki birçok şeyi böyle artık salmışlar.
Günlük 200 bahta böyle bir motor kiraladık. Yakıtını da burada dolduruyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. 2 litresini 80 bahta falan aldık. Motoru kiraladık. Artık yollar bizi bekler. Hadi. Motorumuzu aldık. Böyle gayet sıfır, tertemiz bir motor verdiler. Allah'ım 7-Eleven'ın olmadığı yer kalmamış resmen. Burada bile kaç tane 7-Eleven var küçücük adada. Şu an işte tam en işlek yerlerinden bir tanesinden motorumuzu aldık. Böyle şelalelerin olduğu, ormanın olduğu yere doğru yolculuğumuz başlıyor. Still remember how you sound and the way you calm me down when we went behind the bar, taking what we thought was ours. I was wasted, it was late, but I knew I met my fate. You were all I've waited for, guess I can wait a little more. Yeah, yeah, it was just one of those nights when it's better than in all the movies perfectly. Adanın en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Klong Pulu Şelalesi'nin olduğu yere geldik. Bakın burası bizim ilk teknelerle geldiğimiz, adaya ulaştığımız liman kentiydi, kasabasıydı. Burada küçücük adalar da görüyorsunuz. Bunları günübirlik tekne turları yaparak ulaşılabiliyor. Sonraki bölümlerde onu yaparız. Ve videoma şu taraftan başlamıştım. Motoru şurada kiraladık. Şimdi de buraya geldik. Akşamüstü de güneşi bu taraflarda batırırız. En ünlü yerlerinden biri de White Sand Beach dedikleri bu plaj kısmı. Böyle haritada da görmüş oldunuz. Yani öyle o kadar çok görecek yer yok burada. Tamamen deniz, kum, güneş ve doğa tatili yapacak bir yer. Gelmişken birkaç tane de şelalesi varmış. Onları da görmek gerekiyormuş. Böyle yemyeşil ormanların olduğu bir yere geldik. Şimdi 600 metrelik bir yürüyüş parkuru var burada. Aslında bu geldiğimiz yerler özellikle yağış döneminde buraya girmek dahi yasakmış. Çünkü burayı full arkadaşlar sel alıyormuş. Şu an en kurak dönemleri, yine bakın videoda çok önemli bir uyarıda bulunayım. Özellikle Mayıs'tan ta Kasım'a kadar buraların yağışlı dönemleri oluyor. O yüzden plan yapacaksanız buna mutlaka dikkat edin. Yağmurdan kıpırdayamazsınız. Buna göre plan yaparsanız rahat rahat buraları gezersiniz. Tayland'ın çoğu yeri için geçerli bu. Ormanın içinden yürüyoruz. En azından sıcak değil. Ormanın serinliği var. Doğada olmanın da keyfi bir başka dostlar ya. Yani kuşların sesini duyuyorsunuz. Böyle bak akan suların, yemyeşil oksijenin içerisindeki o ormanın havasını alarak gezmek de ayrı bir keyifli. Mesela bu adada bunu da hissettim şu ana kadar. Sadece deniz, kum, güneş tatili yok buralarda. Bu doğa tatili olayı da gayet güzel. Bayağıdır yürüyoruz. Suların sesi gelmeye başladı. Birazdan inşallah şelaleye de ulaşacağız. Ve geldik. Çok güzel görünüyor. İşte Klong Pulu Şelalesi. Böyle bir yerde 40 metre yukarıdan aşağıya akıyor. Altında da küçük bir havza var. Su burada toplanıyor. İnsanlar bu kadar yürüyüşten sonra girip bir serinliyorlar. Şimdi biz de yarım gireriz buraya. Oh be. Su buz gibi var ya. O kadar yürüyüşten sonra ayağınızı soktuğunuzda bile rahatlıyorsunuz. You left me behind. That's not a man, only a coward born. Now you're chasing the wind. No longer my man. You're just. Vallahi şelalenin olduğu yerin ben bu kadar güzel çıkacağını tahmin etmemiştim. O yüzden yanımıza şort almadık, yüzmedik ama önümüzdeki günlerde biz kesin gider orada yüzeriz. Şimdi adanın kuzeyine bir 15 dakikalık yolculuk yaptık. White Beach Sand adındaki en ünlü yerlerinden bir tanesine geldik. Burası beyaz kumsalların, backpacker olarak da, lüks olarak da tatil arayanların en çok böyle tercih ettikleri yer. Ve size şu an çok ilginç bir şey göstereceğim. Şu anda 5 yıldızlı bir oteldeyim. Rastgele oradan girdim. Ne bir kişi bana niye girdiğimi sordu, ne bileklik sordu, ne oda numaramı sordu. Rahatça her yere girebiliyorsunuz. Tayland'ın bu huyunu çok seviyorum. Çünkü bütün plajlar halkın. Hiç karışılmıyor. O yüzden otellere de mesela girerken restoranlarını kullanacağınızda size neredeyse hiç kimse bir şey sormaz. Valla motoru park ettiğimiz yerin hemen önünde böyle güzel bir oteldi bu. Gelmişken size de bak göstereyim dedim. Böyle kocaman havuzu var. Her yerde kokonat ağaçları var. Şöyle güzel bir havuz barı var. Burası da gün batımıyla, tepeleriyle çok ünlü bir yer. Yine bakın burada da sular yine çekilmeye başlamış. Akşama kadar bu 100 metre kadar çekilir. Sabah da şuralara kadar gelmiş. Islaklığını görüyorsunuz zaten. Böyle bembeyaz kumlarıyla ünlü bir yer bu White Beach dedikleri yer.
Bakar mısınız? Şu manzarayı gördüğümde hala çok mutlu oluyorum. Palmiye, kokonat ağaçları, ortada güzel bir havuz ki buranın arkadaki dağ manzaraları da şahane. O yüzden çok beğendim. İnsanı mutlu eden harika yerlerden bir tanesi oldu burası. Şu ana kadar adayla izlenimim 10 numara. Bir kere o saçma kalabalık yok. Aynı zamanda koku yok. Hani birçok büyük Tayland adasında ya da kentinde her yer kanalizasyon kokuyor. Bunu kaç kere söyledim ama buralar tertemiz, pırıl pırıl arkadaşlar. Mesela ne güzel bir kare görüyorsunuz. Şimdi ben size bu kadar bunları anlattım. Yine balık tutacağınızı garantileyecek şekilde bir önerim daha olsun. Tayland gezilerimin hepsini sıralı olarak açıklamaya bir playlist halinde bırakacağım. Orada bu adalara nasıl gelinir, kaç para harcarsınız, ulaşırken nelere dikkat etmelisiniz tek tek bir dünya videoda anlattım. Ve aynı zamanda bu gezdiğim bölgelerin de otellerine kadar açıklamaya bırakırım. Mesela White Beach dedim ya bu bölgeye. Direkt açıklamada böyle mahalle gibi linkini bırakacağım. Oradan rahatça otellere bütçenize göre seçip alabilirsiniz. Yine söylüyorum burada hani 30 dolara guest house'da kalırsın. 200 dolara 5 yıldızlı otelde de. O yüzden bütçe konusunda birazcık karar sizlerin tabii ki. Ben sadece size bölge bölge her şeyi Tayland videolarım da dahil olmak üzere açıklamaya bırakacağım. Çok sıcak be Burçin. He? Çok yorulduk. Kaç bugün. 10'ar kilo verdik mi 2-3 saatte? O kadar sıcak ki arkadaşlar. Hani en sıcak döneminde geldik çünkü Tayland'ın. O yüzden sürekli bir su kaybediyoruz, yoruluyoruz. Dilimiz kuruyor dediğim gibi. Ama değecek. Anılarımız yeter. Bakın ne güzel bir plaja geldim. Elimi kolumu sallayarak geziyorum dediğim olay bu işte. Bir otelden diğerine geçiveriyorsun. Burada insanlar suların çekilmesinden fırsattan istifade edip voleybol sahası kurmuşlar. Böyle güzel bir artık akşamüstü olmak üzere havada kırılmaya başladı. Keyifle voleybol oynuyorlar. O meşhur White Beach Sand'in plaj kısmı böyle. Şöyle bir plajda yürüyüş yapalım dedik. İnsanlar böyle ağaçların altına atmışlar havlularını. Bakın kimse kimseye karışmaz. Kimse benim burası tesisim ne? Burada güneşlenemezsin demez. O yüzden böyle çok manzara görürsünüz. Ve gerçekten hani denizle doğa o kadar yakın ki bakın ağaçlara falan çarpıyordur muhtemelen zaten bu dalgalar. O yüzden ben buranın dediğim gibi yine bir kere daha söylüyorum. Tabiatını çok beğendim. Bak denizini çok beğenmedim. Belki bir bölüm daha yaparım. Onu da anlatırım hani böyle bir tekne turuna falan katılırsam. Çünkü deniz hep böyle. Yani adalara gitmeniz lazım. Küçük resiflerin olduğu yerlere. O yüzden bizde doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bakın buraların yolları çok güzeldi. Yani gerçekten bu sene gittiğimiz en iyi yolları olan adalardan bir tanesi diyebilirim. Bu işi çözmüş adamlar ve bu bölgede aynı bizim size sabah gösterdiğim kaldığımız yere çok benziyor ama birazcık daha denize sıfır plajlı kısmı. Böyle güzel bir gün batımı anında şimdi merkeze doğru geri dönüyoruz. Düşünün daha sadece adanın batısını gezdik ama doğusunda çok bir şey yok. Birçok güzellikler batısındaymış. Gün batımı da onlardan birisi. Biraz da acıktık. Böyle motorla şimdi bakına bakına gidiyoruz. You left me behind. That's not a man, only a coward. Gone now. You're chasing the wind. No longer my man. You're just a coward. Sizler için küçük ama bizim için çok kıymetli bir mutfağa geldik. Akdeniz mutfağına geldik. El Greco adında bir Yunan ve Akdeniz mutfağı burası. Zeytinyağlı bir şeyler var. Bayağıdır yemiyorduk. O yüzden hani belli bir yerden sonra balığından, Tayland mutfağından, pizzasından, makarnasından eyvallah diyorsunuz. Hazır böyle adada bir yer bulmuşken fırsattan istifade edelim dedik ve mekana geldik. Şimdi burada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Menümüz geldi. Bakın binlerce kilometre ötede Tayland'da Körfez'in ortasında bir adada neler var göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bizim oralardan aynı aslında zeytinyağlı salataları Greek salat diye geçiyor. Peynirli, zeytinli oluyor. Şöyle souvlakileri var meşhur Yunanlıların. Onlardan yiyebiliyorsunuz. Ekmek var pita ekmeği ya da işte tereyağlı. Öyle ekmeklerden yiyebiliyorsunuz. Şöyle bizdeki döneri hani hep çakması tartışılır ama değildir aslında. Pita gyros var bunların. Buraya kadar getirmişler. Ondan da yapıyorlar. Şöyle deniz mahsulleri, ahtapot falan da yapıyor ki burada ahtapotu mesela çok iyi yapamıyorlar Tayland'da ama Yunanlılar iyi yaparlar. Bu konuda da iyilerdir. O yüzden böyle bizim oralara yakın tatlardan şimdi bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Aylar sonra zeytine kavuşmak ve mücver
Neyden yapılıyordu mücver? Kabak. Kabaktan değil mi? Aynı ona yakın bir ürün yapıyorlar. Bunları başlangıç olarak söyledik. Arkadaşlar hani hep dediğim şey ne? Eğer zeytin peyniri çok ararsanız, oralarda zeytin peynirsiz yapamam diyorsanız yine söylüyorum buralara gelmeyin. Yok çünkü. Şu an var ya günün en güzel sürprizini yaşıyoruz. Çok güzel görünüyor. Yani bu kadar uzaklara gelip de mücver yiyeceğimi aklımın ucundan dahi geçirmezdim. Şöyle bakar mısınız? Dumanı üstünde. Çok iyi ya, saçma iyi. Ne diyorsun? Burada mücver yiyeceğinizi hiç düşünmedim. Çok ilginç. Tadı çok güzel bu arada. Ya bu Yunanlar yurt dışında markalaşma ve restoran işini biliyorlar. Helal olsun. Çok iyi ya. Gerçekten. Kabağı özleyeceğim Değil mi? aklıma gelmezdi. Yani bakın burada peynir yiyoruz. Feta peyniri diye geçiyor. Yok tüketmiyorlar. O yüzden hani bulamıyorsunuz. Pilav yiyorlar. Deniz mahsulü yiyorlar. Kaç bölümümüzde deniz mahsulü gösterdim zaten. Hani bu et de gösterdim. Bu biraz bizim için de hem tecrübe hem de sizde farklı bir mutfak görün istedim buralarda. Sabah kahvaltıda pilav yiyorlar ya. Kahvaltıda pilav yiyen insanlar çünkü. O yüzden bu konuda pek anlaşamıyoruz. Yalan söylemeyeyim. Vallahi şu an kalamarla harika kuzu eti söyledik. Buralarda kuzu da yemiyorlar. Dedik hazır görmüşken bari hem deniz mahsulü olsun hem et olsun. Baksana bizim soslardan yapmışlar direkt. Çok güzel. Adamlar iyiler ya. Gerçekten şöyle de kuzu pirzolalar söylemiştik. Ya arkadaşlar hakkınızı helal edin. Biz normalde yediğini içtiğini gösteren insanlar değiliz. Ama benim işim bu. Yani nasıl ki süründüğümü ya da çok iyi gezdiğim yerlerdeki durumları anlatıyorsam yeme içmeyi de anlatıp tecrübelerimi aktarmalıyım ki bir gün siz de buraya gelirseniz neler yaşayacağınızı tahmin edin diye anlatıyoruz. Yoksa ben yıllarca sosyal medyada yediğini içtiğini dahi paylaşmayan bir insandım ama aslında insanlarımız bunu beklediği için bunları da yaşayarak hayatımızın bir parçası olarak aktarmamız gerekiyor. O yüzden affınıza sığınıyorum lütfen. Umarım kimsenin canını da çektirmemiştir. Hı? Afiyet olsun. Yorum yapmayacağım. Teşekkürler. Şükürler olsun. O kadar güzeldi ki yemek. Yani günün en güzel, en iyi anını ve bizi muhtemelen bugün bu kadar en çok şu an enerji dolu görmüşsünüzdür. Yüzümüz gözümüz gülüyor. Gece oldu. Bu caddede böyle dediğim gibi sağlı sollu bir dünya dükkan akşam da faaliyet gösteriyor. Buralarda bakın masaj yaptırabiliyorsunuz. Şurada bir pizzacı var. Aşağıya böyle yaklaşık bir kilometre kadar daha gidiyor zaten. O yüzden bütün hayatın döndüğü merkez burası. Öyle çok büyük gece hayatları, Pattaya'daki, Phuket'teki, Bangkok'taki çılgınlıklar buralarda yok. Tamamen gündüz ya deniz, kum, güneş tatili daha çok. Akşam da yemeği yiyip birkaç yerde canlı müzik dinleyip insanlar otellerine gidiyorlar. Şimdi biz de bu caddede biraz bakınalım. Bir 200 saatte burada dolaşalım. Bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Normalde bu sokak çok kalabalık oluyordu. Sol tarafta bir dünya tezgah görüyorsunuz değil mi? Bunlar daha çok böyle barlar, işte içki içilen yerlerdi. Hepsi kapalı. Budistlerin bugün kutsal bir günü var. Ne olduğunu bilmiyorum. Zaten dünyada en çok resmi tatilin olduğu ülkelerden bir tanesiymiş burası. Hani eski krallarının ölüm ve doğum gününde bile tatil veren bir toplum. O yüzden birçok yerde Budist gününden dolayı kapalı uyarısı vardı. Normalde size buradaki gece hayatını, insanların nerelere takıldığını da gösterecektim. Bu sakinliğin sebebi de bu işte. Hemen yan tarafında da böyle restoranlar vardı. Aklınıza gelebilecek birçok Tayland yemeklerinden tutun da uluslararası mutfaklara, Çin yemeklerine buralarda bulabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Ama çok sakin. Yani tam çekim yapacağım ya bugün. Gerçekten çok Markette ilginç. de alkol yasak, Yasak. diye böyle bir kağıtla Ya, atmışlar. yani düşünün bu ülkede neler neler serbest. Yani düşük marihuanalar falan var ya o işte kötü sigaralar. Onlar bile serbest ama böyle özel günlerde Yasak. her şey yasaklanıyor. O konuda çok hassaslar. Ya bizdeki bildiğin çevirme közde tavuk değil mi bu? Ama yine dışını bir şeyler yapmışlar Soslamışlar ya. gibi. Yok Evet. bu yine iyi ama Burçin. Vallahi çok da güzel kokuyor. Burada okyanus balıkları var. Bunu bazen levrek diye satıyorlar. Bu da normal kırmızı red snapper balığı gibi bir balık ama çok yavan olur tadı. Baksanıza nasıl bir turizm var. Ben Ama inanmıyorum ya. Kesinlikle dışına sos yapmışlardır. yoksa bir Mutlaka. havadan bile geçmiştir. Evet, kesinlikle. Sossuz, baharatsız hiçbir şey yok çünkü. Bu kadar büyük ada ama hani tamam çok iyi turizm de var ama lakin hiç şey hissetmiyorsun.
kalabalık, kaos hissetmiyorsun. Trafik yok, tertemiz. Ve O yüzden güzel. hiç o şey yok. Kanalizasyon kokusu yok. Değil mi? Bir kere daha. O yüzden akşam da mesela bunu rahat rahat hissederek bu cadde boyunca gezebiliyorsun. Bir de burada çok güzel gün batımı da var. Denizin içine batıyor güneş. Akşamüstleri çok güzel oluyor. Biz her gün onu izliyorduk. Bugün aç kaldığımız için yemeğe koşturduk. Buranın gün batımı anları da şahane. O yüzden her şeyiyle güzel bir ada. Bunu ilk defa görüyorum. Bildiğin bizde tuzla balık yaparlar ya. O şekilde tuzlamış etrafını, şöyle bir döndürme sistemi var. Balığı böyle pişiriyorlar kömürde. Bilmiyorum ne kadar lezzetli olur. Ha, bu full garanti soslu, evet. Gidelim bakalım, şöyle gel. Ne yapsak, bir masaj yaptıralım mı? Bayağıdır çekmiyorduk da. Bir haftadır masaj yaptırmıyoruz. Vallahi Tayland'da mucize. Bir hafta mı? O daha mı fazla oldu? 2 hafta. Yapma ya. Evet. Nedense bak oralara doyduk mesela. Yavaştan o zaman biz bu ülkeyi değiştirelim. Şurada bir masaj yaptıralım dedik. 300 bahta bir ayak masajıyla günün yorgunluğunu atalım, hadi gelin. Adada olduğumuz belli olsun. Leğende yıkacaklar ayağımızı. Plastik leğende çocukluğum aklıma geldi. Kafamıza Böyle vura vura. vura yıkarlardı ya. O da gülüyor bir yandan. Önce ayaklarınızı böyle yıkıyorlar. När jag hade långt till mig själv. Jag var dum och det kommer tillbaka i vågor. Försvinner på dagen i tankar och frågor. Jag vet vad jag borde säga. Jag fattar, du sa det så. Çok güzel havalar bizi iyice yoğurdu, kendimize bir getirdi. Günün yorgunluğunu attık. Düşünseniz ya, dünyanın kaç yerinde böyle 10 dolara 1 saat masaj yaptırabilirsiniz. Tayland'da bu çok yaygın ve rahat rahat böyle güzel güzel serin serin yerlerde masajınızı yaptırabiliyorsunuz. O yüzden biraz kendimize geldik. Yine buralarda da kaldırım yok. Yolun kenarından, hatta yeri geliyor bakın şu insanlar, ortasından yürüyorsun. Burası da işte en işlek yerlerden bir tanesi. Bu şekilde meydanda oturuyorsunuz. İşte bardan içeceklerinizi alıyorsunuz. Etraftaki restoranlardan da yemeklerinizi alıyorsunuz. İçecekler, yemekler derken akşam burada keyif yapılıyor. Burada müzik falan yok. Az önceki birçok yer yine kapalı. O yüzden gösteremedim cadde boyunca olan yerleri. Burası da, hadi gelin biraz da burada zaman geçirelim. Zaten artık gün bitiyor. Dediğim gibi burası bir eğlence adası değil. Tamamen tatil adası aslında. Deniz, kum, güneş ve doğa için. Really thought that I knew. I really thought that I knew where I had ya. Bakın ne kadar kalabalık. Gerçekten çoğu yer kapalı. O yüzden herkes buraya gelmiş. Oturacak yer yok. Çok ilginç bak. Dün mesela buraya geldiğimizde burada 2 masa vardı. Çünkü diğer mekanlar fulldü. Bugün mesela her yer kapandığı için insanlar buraya akın etmiş tabiri caizse. Ben de mesela buna hiç denk geldim mi hatırlamıyorum ama o kadar çok bayramları, olayları oluyor ki tatil çok fazla olan bir aslında etkinlik Tayland'da. Böyle şimdi Dolunay da var bir yandan. Gerçi kabloların artık kaosunun arkasında kalmış ama bir yandan Dolunay izleriz. Bir yandan o günün sıcak yorgunluğunu burada atarız akşam serinliğinde. İyi aldım, size göstermek istiyorum. Çok ilginç çünkü hani bu kadar uygunluğunu hiçbir yerde görmedik. Hani meyve suları 79 baht. Biralar, bak şöyle canlı canlı göstereyim. 79 baht. Bir şişe şarap, kadeh şarap 159 baht. Koladır, kahvedir de işte 30 ila 50 baht civarında. Yani şu ana kadar Tayland'a gittiğimiz en uygun yerlerden bir tanesi olabilir. Böyle oturduk akşam, hem insanları izleriz, birazcık burada sohbet ederiz. Hem de bir sonraki gezinin, yolculukların planlarını yaparız. Çünkü aynı zamanda onları da çok iyi planlamadığınızda günler çok hızlı bir şekilde kayabiliyor, fiyatlar uçabiliyor ve insan geriliyor ister istemez. O yüzden böyle bazı akşamları sadece plan yapmaya ve önümüzdeki işlere organize etmeye ayırıyoruz. Bugün de birazcık bu şekilde dinlenerek zaman geçiririz. Ve videomuzun kapanışını yapalım. Kuşlar, kargalar izin verirse. Dostlar, Koh Chang Adası böyle bir adaydı. Gerçekten ben şu ana kadar burada gezerken hiç takdir edersiniz ki bir zorluk, bir sıkıntı, bir koku, bir açlık, bir kalabalık yaşamadım. O yüzden muhtemelen önümüzdeki günlerde ben buralardan size birkaç bölüm daha yaparım. Çok beğendim çünkü. Diğer adaların bozulmuş, kokuşmuş, artık turizmden mahvolmuş hali burada yok. Yani ve aradığım her şeyi de bulabiliyorum. Gerçekten mutlu olarak gezdiğim yerlerden bir tanesi burası. Daha keşfedeceğim çok şey var. Bunları hem bireysel anılarım anlamında hem de sizlere gezi rehberi anlamında sonraki bölümlerde aktarmak isterim. Bak günümüz hep böyle. O kadar güzel ki. Yani kaldığım şimdi yeni bir yeri bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yemyeşil.
Burada kişi başı 30-40 dolara kalabiliyorum. Yani düşük dönemde gelsem muhtemelen 20'ye 30'a falan kalacağım ve burası da şahane bir otel olacak. Sonraki bölümde bildirimleri açtığınızda izleyeceksiniz. O yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde bu harika adada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.